Sessizlik. Bu bir savaş hikayesi değil. Bu bir ahlak hikayesi. Bir şehrin fethi değil, bir vicdanın fethidir. Dünya kanda boğuluyordu, ihanetle yazılmış antlaşmalar içinde. Ve Kudüs, gözyaşlarıyla lekelenmiş kutsal şehir, Haçlıların elindeydi. Bu hikaye bir sarayda başlamadı. Bir askerin kalbinde başladı. Yıl 1137. Tikrit. Doğduğu gece babası sürgüne gönderildi. Komutanım, derhal yola çıkmalıyız. Şah sürgün emrini verdi. Eğer burada bulunursak hepimiz idam edileceğiz. O an kimse bilmiyordu. Bu bebek kaderi değiştirecekti. Kudüs'ün kaderini değiştirecekti. Gençlik yılları, alden ardedezen dağları. Alınlar. Selahaddin savaşı seçmedi. Ona önce kılıç öğretilmedi. İlimle büyütüldü. Kur'an'ı öğrendi, fıkhı öğrendi. Tarihi öğrendi. Biniciliği öğrendi. Sessizdi. Hırslı değildi. Oyun oynayan bir çocuk değil, düşünen bir çocuktu. Bu çocuğun bir ağırlığı var. Sessiz çocuk, sabırlı bir gence dönüştü. İnsan önce kendini fethetmelidir. Ve bir gün dünya değişmeye başladı. Gençliğinde kader onu savaşa çekti. Amcası Şirkuh onu Mısır'a götürdü. İlk kez ölümü gördü. İlk kez bir insanın canını almamın ne kadar kolay olduğunu gördü. ...1163 yılı. Amcası Sirkuh'un yanında Mısır'a gitti. Fatimi halifeliği çöküşün eşiğindeydi. Saray entrikaları her yeri sarmıştı. Selahaddin genç yaşına rağmen ilk kez gerçek savaş ve iktidar oyunlarını gözlemledi. Kuşatmalar, sefere çıkan ordular, şehirlerdeki kaos. O ölümü ve yıkımı yakından gördü, masum insanların çaresizliğini fark etti. Her adımında sabrın ve stratejinin önemini öğrendi. 1163-1168 yılları Sirkuh'un yanında Mısır'da kaldı. Vezirlik öncesi küçük görevler üstlendi. Halkın ve ordunun yönetim işlerini gözlemledi. Bu yıllarda hem askeri hem de idari deneyim kazandı. Mısır'ın politik yapısını, saray entrikalarını ve halkın beklentilerini anlamaya başladı. Artık bir liderin ne kadar ince düşünmesi gerektiğini biliyordu. ...1169 yılı. Sirkuh'un ani ölümü Selahaddin'i vezir konumuna taşıdı. Artık Mısır'ın gerçek gücü onun elindeydi. Beklenen bir kukla değildi. İlk işi adalet ve düzen sağlamak oldu. Fatimi halifeliğindeki Şii-Sunni çatışmasını sona erdirdi. Halkın güvenini kazandı. 1171 yılı Abbasiler lehine Fatimi halifeliği sona erdirildi. Selahaddin artık Mısır'ın gerçek lideriydi. Bölgedeki ordular birleştirildi. Güç, disiplin ve strateji onun elindeydi. Artık sadece ordunun değil, kalplerin de lideriydi. 1183-1185 yılları doğuda Haçlılar hala Kudüs'ü ellerinde tutuyordu. Selahaddin küçük çaplı çatışmalarla düşmanını test etti. Her hareketini hesapladı. Sabır en güçlü silahıydı.
ordusu güçleniyor, halk ve liderler üzerinde etkisi artıyordu. 1187 yılı Hattin Meydan Savaşı. Susuz bir ova, kavurucu güneş. Haçlı ordusu kuşatıldı. Kral Guydarces esir düştü. Binlerce asker öldü, kayıplar 10 binlerle ölçüldü. Selahaddin'in stratejisi tarih sayfalarına kazındı. Bu savaş Kudüs'ün yolunu açtı. 1187 yılı Ekim Kudüs kuşatıldı. Şehir teslim oldu. Ama Selahaddin kanla kirletmedi. Kilise ve kutsal mekanlar korundu. Kadınlar, çocuklar ve masum halk serbest bırakıldı. Selahaddin'in sözleri yankılandı. Biz onlar gibi olmayacağız. 1189-1192 yılları 3. Haçlı Seferi başladı. Richard Aslan Yürek, Fransa ve İngiltere ordularıyla geldi. Selahaddin'le yüzleşmeler devam etti. Kudüs düşmedi, diplomasi ve strateji ile savunuldu. Her çatışma, her sefer Selahaddin'in zekası ve stratejisiyle şekillendi. 1193 yılı Şam'da hayatını kaybetti. Ama ardında bıraktığı miras sadece toprak ve zafer değildi. O adalet, merhamet ve stratejiyle büyüyen bir efsaneydi. Her savaş, her karar tarih sayfalarında yankılanmaya devam etti.